Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dilin kökenine dair inanılmaz bir hikayeye tanık olacağız. Bu hikaye, Firavun 1. Psamtik'in zamanında gerçekleştirilen ve belki de en ilginç deneylerden biri olarak tarihe geçmiş, insanlığın ortak kök dilini bulma yolculuğu. Videoya başlamadan önce, bebeklerin doğumundan itibaren hiçbir dile ve sese maruz kalmadan konuşmayı nasıl öğrendiği ve ilk kelimelerini söylediklerinde bunların hangi dile ait olabileceğini hiç düşündünüz mü? Firavun'un deneyi bize dilin kökenine dair ne anlatıyor? Ve bu insanlığın ortak mirası hakkında bize ne ipuçları veriyor? Firavun'un deneyi bugüne kadar bilinmeyen büyük bir gizemi mi çözdü? Yoksa bu sadece bir rastlantı mıydı? Deneyi anlatmadan önce videoyu beğenip kanalıma destek olabilirsiniz. Deney şöyle ortaya çıkıyor. Eski Mısırlılar bebeklerin dil konuşma yeteneğini nasıl geliştirdiğini ve dillerin doğuşunu çok merak ediyor. Tüm insanlığın ortak bir kök dili olduğuna ve bebeklerin bu dili doğuştan bildiğine inanıyorlar. Milattan önce 664-610 yılları arasında Mısır'ı yöneten Firavun 1. Psamtik bu inançla yola çıkıp bu merakını gidermek için o güne kadar hiç denenmemiş bir yöntemle bir deney yaptırıyor. Bu deneyin temeli hiç insan konuşması duymadan büyüyen iki bebeğin doğal olarak insanlığın ortak kök dilini konuşacağı varsayımına dayanıyordu. Bunun için Firavun 1. Psamtik, halkın en alt katmanlarından seçilmiş iki yeni doğan bebek kullanıyor. Bakımları için de konuşma engeli bakıcılar görevlendiriyor. Hatta o dönemde Firavun'un işini garantiye almak için bakıcıların dillerini kestiğine dair söylentiler de yayılmış. Bebeklerin çevresinde sözlü bir iletişim olmaksızın büyümeleri için gereken bütün koşullar sağlanmış. Firavun 1. Psamtik, çocukların söyleyeceği ilk anlamlı sözcüklerin hangi dile ait olacağını merakla beklerken, çocuklar 2 yaşına ulaştıklarında hala çocuklardan ağlama, gülme ve anlaşılmaz mırıltılar dışında bir sözcük duyamamışlar. Ancak bir gün bakıcı çocukların yanlarına yaklaştığında çocuklardan biri beklenmedik bir şekilde kollarını açıyor ve yaşlı gözlerle "Bekos" diyor. Aynı çocuk birkaç kez daha "Bekos" deyince deneyi yürüten rahipler bu gelişmeyi hemen Firavun Psamtik'e bildiriyorlar. 2 yılın sonunda çıkan bu sözcüğün hangi dile ait olduğunu tespit etmek için araştırmaya başlıyorlar. Araştırmalar sonucunda Bekos sözcüğünün Firik dilinde ekmek anlamına geldiği anlaşılıyor. Bunu test etmek için çocuğa ekmek verdiklerinde çocuğun ağlamayı bırakıp ekmeği yediğini görüyorlar. Firavun 1. Psamtik'in gerçekleştirdiği bu ilginç deney, Firavun'un Firik dilinin insanlığın kök dili olduğu sonucuna varmasına neden oluyor. Ancak bu deney gerçekten dilin kökenini ortaya koydu mu? Bebeklerin "Bekos" demesi sadece bir rastlantı mıydı, yoksa daha derin bir gerçeği mi işaret ediyordu? Belki de insanlığın dil yolculuğu hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. Sizce ilk konuşulan temel dil gerçekten Firik dili miydi? Yoksa bu sadece bir tesadüf müydü? Siz de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.